Günümüzde evlilik birliği içinde taraflardan birisinin daha güçlü olduğu, maddi durumunun yerinde olduğu ya da evlilik birliği içinde kazanılan tüm gelirlerinin tek kişide toplandığı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu durumda maddi olarak zayıf olan taraf yahut evlilik birliği içinde karar mekanizmasının içinde yer almayan taraf, güçsüz hissettiği için boşanma davası açmaktan çekinip, haklı nedenleri olsa dahi susmayı ve haksızlığa uğramayı kabul etmektedir. Oysa eğer boşanma davası açmakta haklı bir nedene sahipseniz ve eşinizin size mobbing uygulaması ya da maddi olarak sizi güçsüz hissettirdiği için evlilik birliği içinde kalmaya zorunlu hissettirmesi durumunda aslında aile mahkemesinin sahip olduğunuz hakları sizin adınıza resen de düzenleyebileceğini unutmamanız gerekir. Eşinizin sizi aldattığını, size şiddet uyguladığını ya da başka bir haklı nedene sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvuracağınız aile mahkemesi hakiminden talep edebileceğiniz haklar vardır. Öncelikle, evlilik birliğinin sona erdirilmesini isteyen taraf, gerçekten çocuklarının kötü muamele gördüğüne ya da kendisiyle birlikte kalmakta menfaatleri olduğunu aile mahkemesine kanıtladığı takdirde dava süresince tedbiren velayet hakkının sizin tarafından kullanılmasını Sayın Mahkemenin karar vermesini talep etme hakkına sahipsiniz. Sayın Mahkeme çocukların menfaatini düşünüp kiminle mutlu, kiminle huzurlu ve maddi menfaatlerinin yerinde olacağını karar veriyorsa, karşı taraftan haklarınızı da vermek suretiyle tedbiren velayet hakkını sizin kullanmanızda hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Tedbiren velayet hakkını alan taraf aynı zamanda çocuklar için tedbir nafakası talep etme hakkına da sahiptir. Eşiniz çocuklarınızın maddi gücünü kesmeyip eğitim giderlerini, zorunlu diğer giderlerini ve tedbir nafakasını boşanma davası süresince ödemek zorunda kalacaktır. Sizler için de tedbir nafakası bağlandıktan sonra iştirak nafakası olarak bir tedbir nafakasını bağlamaları ve sizin ihtiyaçlarınızın da evlilik süresince ve boşanma davası süresince eşiniz tarafından sağlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Evet, bu anlamda kusurlu olan tarafın ödetilmesine karar verilen iştirak nafakası ve tedbir nafakası eşinizin maddi durumu orantısında sağlanacaktır. Bu nedenle Sayın Mahkemeyi doğru bilgilendirmeli, eşinizin maddi durumunu değerlendirebilecekleri yazılı dokümanları, belgeleri kendisine delilleriyle birlikte sunmalı ve hakimin bu anlamda orantısal ve hakkaniyetli bir tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere iştirak nafakası bağlamasında kararlaştırmanız gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken Sayın Mahkemeye boşanma davasını açarken başvuracağınız dilekçede bu durumları da açıkça belirtmenizdir. Aynı zamanda eğer boşanma davası açmakta kararlıysanız fakat eşinizin size şiddet uygulamasından, kötü sözler kullanmasından yahut ailesinin baskısından korkuyorsanız Sayın Mahkemeden bir koruma tedbiri de sağlanmasını talep edebilirsiniz. Bu anlamda mahkemenin vereceği koruma tedbiri kararı kolluk kuvvetlerine de bildirilecek. Kolluk kuvvetleri bu durumu eşinize ihbar ettiği andan itibaren eşinizin size yaklaşmaması, kötü sözler kullanmaması, aramaması yönünde telkin edecek ve siz devlet koruması altında olacaksınız. Koruma kararınızı aldınız, nafakalarınızı bağlattınız. Peki haklarınız bununla mı bitti? Hayır. Sizler boşanma davası açtığınız için müşterek konutu terk etmek zorunda değilsiniz. Eğer müşterek konutta ikametgahınız varsa, konut eşinize aitse yahut kira sözleşmesi eşinizin üzerine kayıtlı ise boşanma davası süresince sizler bu konutta kalmaya devam edebilirsiniz. Bunun için aile konutu müşterek konutun size tahsis edecek. Aile mahkemesinin vereceği tahsis kararıyla eşiniz sizi bu evden çıkartamayacağı gibi bu evin aidatını ve faturalarını da ödemek zorunda kalacaktır. Müşterek konutun tahsisini ve sizlere nafaka bağlanmasının ardından boşanma davası süresince mağduriyetiniz gerçekleşmeyecek. Eşiniz tüm bunları sizin için sağlamakla yükümlü olduğu için hem anlaşmalı boşanma yönünde karar vermesi daha kolay olacak hem de sizler mağduriyetiniz olmaksızın boşanma davasını daha rahat sürdürebilecek ve en sonunda boşanma ile birlikte haklarınızı almak konusunda daha kararlı yola çıkabileceksiniz.